Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Bugünkü videomuzda profesyonel yaşam koçluğu nedir? Kendimize ve başkalarına nasıl koçluk yapabiliriz? Bu konuların üzerinde duracağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Yaşam koçluğu kendimize ya da başkalarına yapabileceğimiz bir şeydir. Aslında bakarsanız bir başkasına yaşam koçluğu yapabilmemiz için önce kendi hayatımızdaki koçluk sürecini tamamlamamız gerekiyor. Yani bir başkasına koçluk yapmadan önce kendimize koçluk yapmamız gerekiyor. Kendi hayatımızdaki sorunları olabilecek maksimum düzeyde çözebilmiş olmak ve bazı süreçleri tamamlayıp bazı deneyimleri edindikten sonra ancak o zaman bir başkasına yaşam koçluğu yapıyor olabilmek gerekiyor. Yani iyi bir yaşam koçunun geçmesi gereken süreç öncelikle kendi hayatındaki sorunları halletmektir. Önce biz iyi olacağız ki bir başkasına da faydamız olsun. Onun süreçlerini de ışık tutabilelim. Bu nedenle bu videoda başkasına yaşam koçluğu yapmaktan daha ziyade aslında ilk önce kendimize nasıl yaşam koçluğu yapabileceğimiz üzerinde duracağız. Hayatınızın başarısızlıklar ve hüsranlar üzerine kurulu olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir kere daha düşünün. Çünkü bu aslında hayatımıza olumsuz bir açıdan baktığımızın bir göstergesidir. Yani aslında hayatımız öyle değildir. Biz öyle görmeyi tercih ediyoruzdur. Yani bu bizim hayata bakışımızın olumsuzluğundan kaynaklanan bir sonuçtur. Alışkanlıklarımızın, çocukluğumuzdan itibaren getirdiğimiz alışkanlıklarımızın olumsuzluğundan kaynaklanan bir sonuçtur. Dikkate almadığımız ufak tefek şikayetlerimiz büyür ve bir irin haline gelir. Yaşamımızda çektiğimiz bütün sıkıntılar aslında kendi merkezimizden, kendi doğamızdan uzaklaşmamızdan kaynaklanır. Kendi merkezimizden ne kadar uzaklaşırsak sıkıntılar da o kadar büyük olur. İnsan hayatında aslında mutsuz olmak, ıstırap çekmek gibi olgular yoktur. Bunları biz kendimiz yaratırız. Sadece yaratmakla da kalmayız. Aynı zamanda bunları besler ve büyütürüz. Ve bir parçamız haline getiririz. Dolayısıyla alışkanlıklarımız olurlar. Ve yine her acıya ya da şüpheye düştüğümüzde bu alışkanlıklardan besleniriz. İşte bu alışkanlıkları öldürmemiz gerekir. Nasıl öldüreceğiz? Açlıktan öldüreceğiz. Nasıl ki yaşam koçluğunda, bir başkasına yapılan yaşam koçluğunda, yani bu süreçte karşımızdaki kişinin zihninde o ampulü yakıyoruz ya, evet ben bunu yapabilirim. Bu düşünceyi onun zihninde, zaten var olan düşünceyi yakabiliyoruz ya, işte bunu kendimize yapacağız ilk başta. Zihnimizde uyuyan ben yapabilirim inancını uyandıracağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Eğer herhangi bir ruhsal rahatsızlığınız varsa bu konuştuğumuz konular bunları tedavi etmek amacıyla kesinlikle kullanılmaz. Böyle bir durumda mutlaka bir uzmana gitmeli ve onun söylediği şekilde ilaçlarınızı kullanıp tedavinizi olmalısınız. Bu konular tamamen aslında sizin ruhsal gelişiminizi desteklemek ve belki de eğer tedavi oluyorsanız bu tedavi sürecini belki desteklemek, ona yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Fakat kesinlikle ve kesinlikle bu konular tedavi amacıyla kullanılamaz. Bunu söylemiş olalım. Fakat şunu da söylemiş olalım. Tedavi olmak için nereye giderseniz gidin, bir sorunu kendi kafanızın içinde çözmediğiniz sürece o sorunu sizin için hiç kimse çözemez. Hiçbir doktor, hiçbir uzman çözemez. Yani siz her şeyi aslında kafanızın içinde tamamlamış olmanız gerekir. Yaşamayı arzu ettiğiniz hayatın özü içinizde aslında var. Şu an orada bir yerlerde uyuyor. İşte onu uyandırmak, harekete geçirmek. Bütün olayımız bu. Ve bunu yapabilecek olan tek kişi sizsiniz. Terapistler
sadece bu değişim sürecinde sizlere yardımcı olan kişilerdir. Terapilerde tedavi sürelerinin bu kadar uzamasının bir nedeni var, çok önemli bir nedeni var. Kişi terapiye gittiği zaman bütün sorumluluğu karşısındaki kişiye verir. Onun elinde sihirli bir değnek olduğuna inanır ve o değneği dokundurduğu anda, kendisine değdirdiği anda iyileşeceğini düşünür. Hayatının istediği gibi gideceğini düşünür. İşte yanlış burada başlar. Bu beklenti iyileşme sürecini uzatır ve asla sonuca erdirmez. Yani bu sorumluluğu karşınızdaki kişiye, size hizmet veren terapiste değil, öncelikle kendinize vermelisiniz. O kişi sadece size yardımcı olabilir. Daha da kötüsü, eğer bu bir alışkanlık haline gelirse, sadece terapiste değil, yaşamımızın sorumluluğunu hayatımızdaki herkese veririz. Yani istediğimiz hayatı bize yaşatacak ve bizi mutlu edecek kişilerin onlar olduğunu düşünür ve bütün sorumluluğu onlara veririz. Annemizin bizi mutlu etmesini bekleriz. Hayatımızdaki var olan insanın, sevgilimizin, hayatımızı paylaştığımız kişinin, eşimizin, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, herkesin ama herkesin bizi mutlu etmesi için beklentiye girer ve çocuksu davranışlar sergilemeye başlarız. Ve bu zamanla bir bağımlılık haline gelebilir. Yani bu insanlar olmadan bir hiç olduğunu hissetmeye kadar giden ya da mutluluğunu ve başarısını sadece o insanların varlığına bağlayan birer bağımlı haline gelebiliriz. Ve en kötüsü de onlar olmadan artık kıpırdayamayacak noktaya kadar gelmemiz olur. Bir yaşam koçu ya da bir terapist bunu dile getirdiği zaman genellikle şöyle tepkiler alır. Bunu ben mi yapacağım? O zaman siz ne işe yarıyorsunuz? Neden buradayım? Eğer bunu ben yapacaksam zaten bu zamana kadar yapabilirdim. Neden siz varsınız öyleyse gibi böyle bir yanılgıya düşebilir. Ki çoğu zaman seanslar esnasında yaşam koçlarının duyduğu cümleler bunlardır. O potansiyelin zaten o kişinin içinde olduğunu uygun bir dille ne kadar söylesek de kişi bunu başlarda kabul etmeyecektir. Ama kabul etse de etmese de o potansiyel, o güç kesinlikle kişinin içindedir. Orada bir yerlerde uyuyordur ve uyandırılması gerekiyordur. Özetle hayatımızı değiştirecek güç yalnızca ve yalnızca bizim içimizdedir. Annemizin, babamızın, çocuğumuzun, sevgilimizin değil, bizim içimizdedir. Bunu kabullenmek aynı zamanda sorumluluğu da kabullenmektir. Bunun sorumluluğunu kabullenmek bir olgunluktur ve değişim için şarttır. Bunun yanı sıra geçmişe takılmak gelecekte ilerlemeyi engeller. Örneğin keşke sözcüğü. Keşke ile başlayan bütün cümleleriniz sizin gelecek yolundaki çelmelerinizdir. Yani keşke geçmişe takılanların kullandığı bir kelimedir. Koçluk sürecinin en önemli detayı sorumluluktur. Sorumluluk alabilmektir. Bir koç olarak sorumluluğu karşınızdaki kişiye verebilmek ve eğer kendi hayatınız için koçluk yapıyorsanız, yani kendi kendinize koçluk yapıyorsanız bu sorumluluğun sizde olduğunu bilmektir. İşte bütün anahtar burada. Bir problemi çözebilmek için öncelikle o problemin ne olduğunu anlamamız gerekir. Bunu belirlememiz gerekir. Bu süreçte neden değil, nasıl sorusunu sormalıyız. Çünkü neden sorusu geçmişle alakalıdır. Nasıl sorusu ise gelecekle alakalıdır. Neden ile başlayan soruları unutuyoruz. Neden geçmişte kaldı? Ama nasıl çözebilirim örneğin? Nasıl sorusu gelecekle ilgilidir. Bu yüzden bizim işimiz nasıl ile başlayan soru cümleleriyle. Öncelikle kendine inanmak ve sonra bu inancı o motivasyonla eyleme dökmek. İşte sürecin yol haritası. Birinci adım. Gücünüzü elinize alın. Sorunlarınızı dikkatle inceleyin bakalım. Bu sorunlar gerçekten elle tutulur sorunlar mı? Gözle görülür, fark edilebilir sorunlar mı? Eğer böyle değilse muhtemelen sorunlarınız alışkanlık haline gelmiştir. Çünkü beyin kendi lehine deliller toplamayı sever ve yapamamak için bahaneler üretir. Buna alışmıştır çünkü.
İlginç olan bir diğer şey ise terapiye gelen insanların aslında çoğunlukla iyileşmek istememeleridir. Bu içinde bulundukları durumu daha ileri seviyeye taşımaktır. Ne demek istiyorum? Eğer bir alışkanlığı varsa, yani hayata dair, yapamayacağına dair kötü bir motivasyonu varsa, aslında bu motivasyondan kurtulmak için değil, bu motivasyonu daha çok geliştirmek için geliyor çoğu kişi. Bu tabii ki bilinçli düzeyde değil, bilinçaltı düzeyinde olan bir şeydir. Bir diğer engel de kontrol mekanizmasıdır. Kontrol mekanizması dengeli kullanılmadığı zaman sizi başarıya değil, başarısızlığa götürür, mutsuzluğa götürür. İşte bunu da çok iyi dengelemek gerekir. Kontrolün sizi avucunun içine almasına izin vermeden o kontrolü siz kontrol etmelisiniz. Üzerinde durmanız gereken konu şu. Dedik ya gücünüzü elinize alın diye. İşte şunu düşünmeniz gerekiyor. Bu gücü nasıl serbest bırakabilirim? Nasıl uyandırabilirim? Şu gerçekten çok önemli. Öncelikle o gücün içinizde olduğuna inanmalısınız. Bu bende yok, ben bunu hissediyorum gibi sesler geliyorsa eğer, bu sesler muhtemelen bilinçli zihninizden, alışkanlıklı zihninizden geliyordur. Çünkü zihniniz buna alışmıştır. İşte o zihin sesini susturup içinizde bir güç olduğuna inanmanız çok ama çok önemlidir. Bir yaşam koçuna gittiğinizde koç sadece sizin içinizdeki o kıvılcımı ateşler. İlk kıvılcımı çakar. Yani başlatır. Sorumluluğu size vererek içinizdeki o gücü fark etmenizi sağlar ve bu süreci başlatır aslında. Yaptığı şey budur. Hayatınıza sihirli dokunuşlarla, sihirli değneklerle dokunmaz. Bunu yine siz yaparsınız. Az önce bahsettiğim olumsuz alışkanlıkları kırmanın tek yolu onlarla gerçekten mücadeleye girme cesaretine ve sorumluluk sahibi olma hevesine sahip olmaktır. İçinizdeki güçten şüphelenmek yerine ona inanmalısınız. Bu inancı her geçen gün biraz daha geliştirmelisiniz. Bu çok önemli. Dış koşullar hiçbir zaman değişmez. Eğer bir şeyi değiştirmek için, hayatınızı değiştirmek için dış koşulları değiştirme çabasındaysanız boşa çabalıyorsunuz demektir. Ne yapmanız gerekiyor o halde? İçinizi değiştireceksiniz. Yani olaylara bakış açınızı değiştireceksiniz. Eğer rahatsız eden bir şey varsa sizi, o şeyin sizi neden rahatsız ettiğini kendinize sorup bu şekilde içinizdeki bir sorunla aslında karşılaşmış ve onunla mücadele etmiş olacaksınız. Ve böylece zaten olaya bakış açınız da büyük ölçüde değişecektir. Bu çok önemli arkadaşlar. Baktınız ki bir konuda yanlış yoldasınız. Bunu fark ettikten sonra inadına aynı yolda sonuna kadar gitmenin hiçbir anlamı yok. Hemen yolunuzu değiştirip ya da yönünüzü değiştirip doğru olduğunu, yani sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz tarafa doğru bir hamle yapmalısınız. Güçlü ve zengin olma isteğinin altındaki neden çok önemlidir. Zenginlik çok şeye sahip olmak değil, mümkün olduğu kadar az şeye ihtiyaç duymaktır. İşte gerçek zenginliğin tanımı budur. Güç ise çok güçlü bir afrodizyaktır. İnsana haz verir, keyif verir. Çoğu zaman yalnızca mutluluğun, hayattaki mutluluğun güç sahibi olmaktan geçtiğini düşünürüz. Başkalarının üzerinde hakimiyet kurma, otoriteyi ortaya koyma ve başkalarını yönetme gibi olgular insana gerçekten ciddi anlamda haz veren olgulardır. Düşük özgüvene sahip biri için güç her şeydir ve bu kesinlikle bir yanılsamadır. Güçlü olmak istiyorsanız ve buna bağımlıysanız bunun nedenini kendi içinizde çözmelisiniz. Bu da kendinize koçluk sürecinde yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Ve zaten bunu çözdüğünüz zaman güçle ilgili herhangi bir probleminiz kalmayacak. Yani başkalarının üzerinde hakimiyet kurma, otorite kurma gibi istekleriniz zaten artık kalmayacak. Bunu da böylece aşmış olacaksınız. Kaygı da aslında insanın gelişiminde çok önemli bir engel, çok önemli bir blokajdır. Kaygı gelecekle ilgilidir. Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşme ihtimali olan şeylerin
kafanızda gerçekten gerçekleşeceğini düşünüyor olmanızdır aslında kaygı. Tedbirli olmak ise bu ihtimali göz önünde tutarak gereken önlemleri almaktır. Kaygı ile tedbirli olmak arasında şöyle bir fark var. Kaygı bunun olacağına %100 inanarak kendinizi bir endişeye sokmaktır. Tedbir ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak önlem almaktır. İşte aradaki fark budur. Zihin kaygıya o kadar alışkındır ki kaygılanacak şeyler üretme konusunda ustadır. Kaygının önüne geçmek kolay değildir. Bu uzun bir süreçtir. Fakat bir yerden başlamak gerekir. Başlayabileceğiniz en iyi nokta ise anın keyfini çıkarmayı öğrenmeye başlamaktır. Çünkü dediğimiz gibi kaygı gelecekle ilgilidir. An şu andır ve sadece ona odaklanıp keyfini çıkarmayı bir alışkanlık haline getirdiğinizde kaygılarınızdan da büyük ölçüde kurtulacaksınız zaten. Hayatın boynunuza geçirdiği tasmalardan kurtulmanız gerekiyor. Bu tasmalardan kurtulmadığınız sürece aynı şeyleri yaşamaya devam edeceksiniz. Bu yolda yapılabilecek en büyük hatalardan birisi de kendini başkalarıyla kıyaslamaktır. Kendi hayatını başka birinin hayatıyla kıyaslamak. İşte mutsuzluk buradan gelir. Her insan özeldir. Her insan biriciktir ve herkesin hayatı kendine göre farklıdır. Siz yalnızca kendi hayatınızdan sorumlusunuz. Bunu bir başkasıyla kıyasladığınız zaman mutsuzluk kaçınılmazdır. Kendinizi serbest bırakmalısınız. Eğer kendinize koçluk yapmak istiyorsanız kendinizi serbest bırakmalısınız. O hayatın size taktığı tasmalardan kurtulup rahatlamalısınız ve içinizdeki o gücü, o potansiyeli fark etmeye başlamalısınız. Bende yok demeyin. O potansiyel kesinlikle ve kesinlikle istisnasız herkeste var. Kontrol gerçekten de hayatınızda çok büyük kısıtlamalar ve engeller getiren bir süreçtir. Bir olgudur. Eğer ki hayatınızda bir problem varsa, herhangi bir problem, bunun kontrolle ne ilgisi olduğuna bakın. Alakasız demeyin. Belki de kontrolle hiçbir alakası yok gibi görünebilir. Fakat her problemin, yani yaşadığınız her problemin altında mutlaka kontrolle ilgili bir sebep vardır. Refleksif düşünce bizim artık otomatikleşmiş düşüncelerimizdir. Bir sorun ya da problemle karşılaştığınızda zihninizde oluşan düşünceye dikkat edin. Bu düşünce refleksif bir düşünce olabilir mi? Yani o tür olaylar karşısında zihninizin verdiği tepki, alışkanlık haline getirdiği tepki. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz yoksa size bunu düşündüren şey zihninizin refleksif tarafı mı? Buna dikkat edin. Koçluk sürecinde kendinize ya da başkalarına koçluk sürecinde geçmişte çok fazla ilgilenmeye gerek yoktur. Tamam, alışkanlıklarımız geçmişten gelen şeylerdir. Fakat aslında koçluk sürecinde şu an önemlidir. Yani şu an ne yapabiliriz? Üzerinde daha çok durulması gereken zaman kavramı şu andır. Çünkü geçmişe takılmak aslında anı kaçırmaktır. Sadece orada olan problemleri çözerek, bu kadar zaman harcayarak önünüze bakmalısınız. Yani şu ana ve önünüze bakmalısınız. Gerek kendinize koştukta, gerekse bir başkasına koştukta. Başarısızlığa nasıl bakıyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani başarısızlık sizin için ne demektir? Eğer başarısızlığı kötü bir şey olarak algılıyorsanız bu algınızı değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Çünkü başarısızlık başarının anahtarıdır. Sizi başarıya götürecek olan şey başarısızlıklarınızdır aslında. Ve başarısızlık başarıya göre çok daha yapıcıdır. Çünkü motivasyon kaynağıdır. Yani motivasyon etkisi çok büyüktür aslında başarısızlığın. Mükemmel olma çabası size yalnızca zaman kaybettirir. Mükemmel olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil ve mükemmel olmak istiyorsanız bir hayalin peşinden koşuyorsunuz demektir. Bu da sizin için ciddi bir zaman kaybıdır. Bunun yanı sıra bir şeyi gözünüzde canlandırma yeteneği sizin aslında o şeye sahip olabilme potansiyelinizi gösterir. Örneğin bir şeyi hayal ediyorsunuz, çok istiyorsunuz ve gözünüzde canlandırıyorsunuz. Eğer o şeyi yapabilme kapasitesi sizin içinizde olmasaydı bunu canlandırma yeteneğine de sahip olamazdınız.
Bir şeyi gözünüzde canlandırabiliyorsanız demek ki siz o şeye sahip olabilirsiniz. Bu çok önemli. Bunun yanı sıra kafanızın içindeki sesleri iyi dinleyin. Gereksiz gevezelikler var mı? Yani sizi bloklayan, engelleyen o refleksif düşünceler, o sürekli alışkanlık haline gelmiş kendini tekrar eden düşünceler. Bunları dinleyin. Bunları saptayın. Tespit edin. Tespit ettikten sonra ancak onları çözebiliriz. Bunların hepsini süreç içerisinde zaten konuşacağız. Karşılıklı deneyimlerimizi birbirimize aktaracağız. Ama İlk önce nereden başlamamız gerekiyor? İşte bunları tespit etmek. Yapamayacağınızı söyleyen o ses nereden geliyor? Zihninizden mi geliyor? Kalbinizden mi geliyor? Ki muhtemelen zaten zihninizden geliyordur. Yani alışkanlıklarınız. Öztelkin psikolojik bir konuşma, ruhsal bir diyalogtur. İnsanın kendisiyle konuşmasıdır. Özüyle konuşmasıdır aslında öztelkin. Öztelkin yaparak İşte o zihninizdeki susmayan seslerle karşılıklı diyalog kurup ne olduklarını anlayabilirsiniz. Bakın, onları bastırmaktan ya da yok etmekten bahsetmiyorum. Onları dinleyin. Ne söylediklerini anlamaya çalışın. Çünkü size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Onu anladıktan sonra nasıl değiştirebileceğinize bakmalısınız. Yani onları susturdukça, bastırdıkça zaman kaybı olur sizin için. Zaten bugüne kadar yaptığımız da buydu. Hep onları susturmaktı. Tamam, belki onları duyuyoruz, bize yapamayacağımızı söylüyor. Duyuyoruz ve ona inanıyoruz. Ve belki de kızıyoruz içten içe. Ama bunu değiştirmek için herhangi bir çabamız yok. İşte bunun için bir yerden başlamamız gerekiyor. Çünkü iç ses gerçekten hayatımızı etkileyen çok önemli bir faktördür. Olumsuz iç ses, refleksif düşünceler, bu kalıpları değiştirmek için bir yerden başlamamız gerekiyor. Kendinizi hayatla mücadele ederken buluyorsanız tam bu sırada susup, her şeyi susturup yalnızca zihninizden gelen sesleri dinleyin. Çünkü bu sesler o mücadele ettiğiniz şeyle ilgili ipuçlarını size verecek olan seslerdir. Aynı şekilde herhangi bir olumsuz düşünceye kapıldığınızda bu düşüncenin de zihninizden gelip geçmesine izin verin. Çünkü onlarla mücadele etmek demek, onları büyütmek demektir. Bu mücadele sizden çok şey götürür ama karşı tarafa, yani mücadele ettiğiniz o olumsuz iç sesinize güç kazandırır. Onun gücünü elinden almak istiyorsanız gelip geçmesine izin vermelisiniz. Bazen hiçbir şey yapmamak, sakince kalmak, kendini dinlemek aslında çok şey yapmaktır. Eğer bunu hiçbir şey yapmamak olarak algılıyorsanız o algıyı değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Mesela meditasyon, anda kalmaktır. Bunların hepsini zaten tek tek konuşacağız. Ama bir ön bilgi olarak kendimize bunu nasıl uygulayabiliriz? Yani koçluk sürecinde, kendimize koçluk sürecinde bunu nasıl uygulayabiliriz? Bizim için bu önemli. Sessizliğin ve sakinliğin önemini kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bize inanılmaz güç kazandıracak, hayatımızı olumlu yönde etkileyecek bir olgudur. Hayata bir kere geliyoruz ve bu hayatı doya doya yaşamak bizim en büyük hakkımız. Biz kendi süreçlerimizi değerlendirip öncelikle kendimizden başlamalıyız ki daha sonra başkalarına da ışık olabilelim. Eğer kendiniz ile ilgili sorunların nereden kaynaklandığını bulamıyorsanız buna iç sesinizi ve zihninizden gelen o refleksif düşüncelerin sesini dinleyerek başlayabilirsiniz. O sesler sizi çok önemli bir yere götürecek. Kendiniz ile ilgili bilmeniz gereken o sırların olduğu odaya götürecek. Eğer buna cesaretiniz varsa, o karanlık odaya girmeye cesaretiniz varsa, buna hazırsanız bugün hemen şimdi bir adım atmalısınız. Çünkü zaman hızla geçiyor ve hayat bitiyor. Hayatı dolu dolu yaşamak için size bir kere verilen bu şansı çok iyi değerlendirmek ve hayatın her anını dolu dolu yaşamak için çalışmaya kendinizden başlamalısınız. Çünkü üzerinde çalışılması gereken en büyük proje kendinizsiniz. Bunu yaptığınız zaman hayattaki diğer şeylerin de aslında kendi kendine çözülmeye başladığını göreceksiniz. Sorunun kendinizle ilgili kısmını hallettiğiniz zaman
hayat size güzel yüzünü göstermeye başlayacak. Bunların hepsi tecrübeyle sabittir. Özetleyecek olursak, yaşam koçluğu eğer bir başkasına yapılıyorsa o kişinin içindeki potansiyeli kişiye fark ettirmek ve hayatını değiştirebileceği ile ilgili sorumluluğu kendine verebilmekten geçer. Yani yaşam koçu bir başkasına yol göstermez. Sadece yürümesi gereken yola ışık tutar. Ona farkındalık sağlar. Kendi potansiyelini keşfetmesine ve hayatını değiştirmek için gereken sorumluluğu almasına yardımcı olur. Aynı şeyi kendimiz için yapacaksak, yani kendimize koçluk yapacaksak da aynı süreci yine kendimiz için uygulamalıyız. Yani hayatımızı değiştirme sorumluluğu yalnızca bize ait. Ve biz bu sorumluluğu elimize aldığımız zaman ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Bir başkasının bunu yapması mümkün değil arkadaşlar. Bizi bizden iyi kimse tanıyamaz ve bize bizden başka hiç kimse yardımcı olamaz. Şimdi ayağa kalkma ve o gücü keşfetme zamanı. Zaten bu gücü keşfetmek bu yolun yarısını yürümek demektir. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Hayat bir yolculuk. İnişli, çıkışlı, tıpkı kalp ritminde olduğu gibi. Yaşadığınız zorlukları yukarıya çıkmak için birer basamak olarak gördüğünüz sürece ve gücün içinizde uyuduğunu fark ettiğiniz sürece bu hayatta başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Çok güçlü olmak istiyorsanız işte buradan başlamanız gerekir. İçinizdeki potansiyeli fark edeceğiniz ve hayatınızı değiştirmek için ilk adımı hemen şimdi bugün atacağınız mükemmel bir gün olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.